Mekanı'na hoş geldiniz. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Ömer Bey ile birlikteyiz ve stresten çıkış yollarını konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Sağ olun. Nasılsınız? İyiyim, gayet iyiyim. Şimdi işte İzmir'den Kuşadası'na geldim. Yaklaşık işte bir 5-7 gün tatilim var. Hı hı. Güneş, yüzüyorum, dinleniyorum. Çok keyifli vakit geçiriyorum. Harikasın. Bilmiyorum, belki enerjimi sizlere de yansıtabilirim belki. İnşallah. Geçiyor zaten de. O zaman stres mesela tatil yerlerinde daha azalıyor gibi başlayabilir miyiz? Ya da bir etkisi var Tabii ki. mıdır? Öyle tabii ki aslında hayatımızın her alanında, her şekilde ya stressiz bir yaşam mümkün değil. Çünkü aslında doğal bir şeydir. Yani stres insan var olduğu sürece aslında hayvanlarda da olan bir şey. Bizim zorluklardan kaçmamız için Hı hı, vücudumuzun meydana getirdiği bir aslında durum. hı hı, Ve bu olmazsa aslında olmazımız. Çünkü stresliyken hormonlarımız var ve bu hormonlarımız e, özellikle başta steroidler olmak üzere, adrenalin olmak üzere birçok kişi bilir bunları. Bunlar salgılanıyor ki biz ya bir şeyden kaçarız, kaslarımız harekete geçer, kasılırız, kalbimiz daha çok pompalar ve biz tehlikelerden kurtuluruz aslında. Stresin ana nedeni bu. hı hı. Dolayısıyla stressiz aslında bir yaşam olmaz. Fakat günümüzün birçok sorunu bu stresi yönetememekten kaynaklanıyor. Eski insanlar stresi sadece işte tehlike anlarında yaşar ya da avlanma zamanlarında belli zamanlardı. Biz ise kentsel yaşamla birlikte bolluk dönemiyle birlikte neyi seçeceğimizi bilmediğimiz o eski insanlar yokluk döneminde yaşamış. Şimdi biz bolluk dönemi aslında daha çok stres yaşıyoruz. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Hı hı, Ve her an strese karşı karşıyayız. hı hı, Ve hani bir hekim olarak e, hemen hemen tüm hastalıklarla ilgili şeyde bizler işte stresten uzak dur diyoruz hı insanlara. hı. Ama nasıl duracağız Peki veya uzak da durmak mümkün mü? Onu diyecektim. Şimdi mesela kronik stres yaşıyoruz ve aslında birçoğumuz bunun farkında bile olmuyoruz. Çünkü mesela gürültü dediğiniz gibi durduk yere çalan kornalar bile insanı birden strese sokuyor. Ve gereksiz sonra onu indiremiyoruz bile. Yani niçin stres yaşadığımızı bilmiyoruz. Ya da bir habere bakıyoruz mesela kötü bir haber görüyoruz. Gazetede bakıyoruz kötü bir şey olmuş. İşte sel olmuş, su insan götürmüş falan. Gerçekten etrafımızda çok fazla stres tetikleyicisi var gibi de görünüyor. O yüzden yani uyanık olmak mı lazım ya da işte bu sakinleşme tekniklerini mi güçlendirmek lazım? evet, aslında şöyle yani ben çevresel faktörlerin Hı hı, e, hani primer derecede önemli olmadığını düşünüyorum. Yani bir şekilde hepimiz bu çevresel faktörlerden olabildiğince kaçabiliyoruz. hı hı, Fakat günümüzde içsel faktörlerin yani kişilerin kendini yönetebilmesi ya da durumunu yönetebilmesi ya da ilişkilerini, iş yerini, ortamı yönetebilmesi daha da sıkıntılı hale geldi ve biz aslında kendimizi yönetemiyoruz. hı hı, Sonuçta aslında hepimiz zorlandığımız konulara baktığımızda bizi çevresel nedenlerden kaynaklanan mutsuzluklar ya da stresler yaşadığımızı zannediyoruz. Yani işte iş yerinde patronumuzdan ya da işte eşimizden ya da çocuklarımızdan ya da çalışma ortamımızdan herhangi bir şekilde onlardan kaynaklandığını düşünüyoruz ve sorunların çoğunluğunu onlara atıyoruz. Aslında bir kısmı tabii ki doğru. Çevresel faktörler tabii ki önemli ama bunlardan bir şekilde kurtulabilmenin çeşitli yolları var. Bunları yapabiliyoruz. Ama esas stresi yönetecek olan yani biz. hı hı. Biz kimiz? Biz kendimizi tanımak durumunda olan birisiyiz ve içsel anlamda hayata bakış. Hani nasıl derler ya mutluluk işte çevresel ya da işte çevrenizdeki insanların size sağladığı bir şey değildir. Hani Doğru. sizin insanlara yani sizin kendinizin hani yapabildiği bir şeydir derler ya. Evet. Aslında stres de öyle. Yani sizin izin verdiğiniz sürece, sizin kendinizi yönetebildiğiniz sürece çevresel etkinleri minimize edebiliyoruz ya da azaltabiliyoruz. Hı hı, Fakat siz buna müsaitseniz, siz bunu öğrenemediyseniz ya da stresinizi yönetemiyorsanız hı tabii ki dış etkenler yani sevdiğinizin
tavrı davranışı, çocuğunuzun davranışı ya da patronunuzun ya da çalışanınızın size davranışı ya da komşunuzun davranışı size daha fazla etki yaparak aslında bizim hastalıklara zemin oluşturan o stresin temel nedeninin ben biraz daha içsel yolculuklarla çözülebileceğini, Hı hı. içsel farkındalıklarla çözülebileceğini inanan birisiyim. Yani hekim olarak böyle tabii ki bilimsel çalışmalardan ya da verilerden uzak değilim. Hı hı. Ama yaşantımda yıllardır hep bunu görüyorum, çevremde de bunu görüyorum, kendimde de bunu deneyimliyorum. Hı hı. Ya bana benim iznim olmadan çok fazla zarar veremiyorlar. Hı Ben o sınırımı kendim çizebiliyorum ve bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. hı. Birçok arkadaşımla da bu şekilde paylaşıyorum. Birkaç seferdir ağzınızdan şey duyuyorum, yani aslında kendini yönetebilmenin stresten çıkış kapısı gibi. O zaman bu kendini yönetmek dediğiniz tanım nasıl bir şey? Ya aslında şöyle, yani kendimizi yönetmek dediğimiz kendimizi tanımakla ilgili. Hı Yani bu son zamanlarda biliyorsunuz beyinsel anlamda birçok çalışmalar yapılmaya başlıyor ve biz şöyle bilirdik hep ve böyle de anlatılırdı bize. İşte örneğin sağ beyin vardır, sol beyin vardır. Bazı insanların sağ beyni güçlüdür. Onlar işte duygusal zekalar daha yüksektir ya da daha duygusal insanlardır. Sanatsal yönleri yüksektir. Sol beyin daha matematik beyindir falan. Şimdi bunun aslında dört tane olduğunu, yani sol beynin de iki tane, sağ beynin de iki tane olduğu ile ilgili çok ciddi çalışmalar var. Ve bunlarla ilgili yapılar var. Bunu niye söylüyorum? Aslında bu her yapının hı. birbirinden farklı özellikleri var ve bazı insanlar bunun tamamını aslında kullanabiliyoruz duruma göre, yapıya göre. Hatta tabii ki çok genellemek mümkün değil ama bu Z kuşağı, yani bu yeni çok konuşulan kuşağın da bu dört tane beynin ana yapısını bizlerden daha iyi kullandıklarını görüyoruz. Hı hı. Bir de aslında çok böyle 1940-50 yıllardaki bu çağındaki insanların kullandığını, mesela benim çağımdakilerin daha çok sol beyni yönettiklerini ya da sol beynin daha önemli olduğunu vurgulayarak büyüdük ya da anlatıldı. Bize hep işte matematik öğrenin, eksikse işte feni öğrenin, matematik öğrenin, disiplinli olun, çalışın. İşte Evet. hep bunlar öğretildiği için hayat bizi bu beynimizi daha ön plana geçirdi. Hı hı. Sanki IQ'nun daha önemli olduğunu, işte Hı hı. problem çözmenin daha önemli olduğunu, doktor olmanın, mühendis olmanın, işte asker olmanın daha önemli olduğunu, komutan olmanın daha önemli olduğu anlatıldı ve Hı hı. hep böyle yoğrulduk hayata. Hı hı. Fakat şimdi görüyoruz ki bu bilimsel çalışmalar, nörobilimler böyle çok ciddi boyutlarda gelişmeye başladıkça aslında beynimizin tamamında farklı farklı özellikler var. Yani hani spiritüel özellikler olan kısmımızdan daha eğlenceli olan kısma, daha negatif tarafa bakan kısımdan daha pragmatik bakan kısma kadar Hı hı. aslında kendimizin hangi tarafı daha çok geliştirebilirsek hayattaki bu sıkıntılara ya da yaşadığımız duruma göre Hı hı. hangi kısmımızı daha güçlü kullanabileceğimizi öğrenebileceğimizi görüyoruz. Hı Bu hı. da bize şunu gösteriyor. Demek ki biz kendimizi yönetebilirsek, ne demek yine tekrar duygularımızı tanıyabilirsek, kendi güçlü yanlarımızı farkına varabilirsek, kendi eksikliklerimizi farkına varabilirsek, karşımızdaki insanlara empati yapabilme yeteneği geliştirebilirsek, onların hayata nasıl baktığını, bize nasıl baktığını, hangi duygu durumlara ne tür tepki verebildiğini doğru bir şekilde algılayabilirsek, o Evet. zaman kendimizi tanımış oluruz. Kendimizi tanıyan bir insan da aslında kendini yönetebilir. Biraz önce konumuza doğru Hı evrimleşirsek hı. bize stres kaynağı olan durumları bildiği için Hı hı. onları yönetebilme kapasitesinde geliştirebilir diye düşünüyorum. Çok güzel bir şey söylüyorsunuz. Dediğiniz gibi hani benim zamanımda işte analitik zeka pompalanırken ya da yüceltilirken ondan sonra çıkan zamanda da işte EQ dediğiniz kısım, bu duygusal zeka tarafı aslında biraz pompalanmaya başladı gibi. Ama dediğiniz şey çok kıymetli. İki tarafı da, hatta dediğiniz gibi belki dörde bölünen taraflarıyla beraber bütünsel bir bakış açısıyla tamamımıza bakıp ihtiyacım olan yerde ihtiyacım olan kısmımı kullanırsam beynimi, kendimi tanımış ve olaylara tepkilerimi ona göre vermiş ve stresten de uzaklaşmış olurum gibi bir şey söylüyorsunuz. Bu dört beyin şeyini
ilk kez duyuyorum herhalde. O konuda araştırma yapacağım ama gerçekten hani çok kıymetli bir şey söylediğiniz. Evet, yani şöyle gerçekten aslında hani bunu bir kitapta da okudum son dönemde. Onu bir nörobilim uzmanı bizzat yaşamış. Yani Hı hı. bir beyin kanaması geçiriyor. Beyin kanaması sürecinde beynindeki o etkileri yani sağ beyni kullanmak zorunda kalıyor belli bir süre ve onların tamamını hani bir bilim adamı olarak yaşamış. Sonra da kitaba dökmüş ve gerçekten şimdi okuyor ve hala da kitap olarak satılan bir şey. Harika. Burada şu çok önemli. Aslında biz ya yapı itibariyle her insan bu tür durumları farkına vardığında Hı hı. karşı tarafı da çözebiliyorsunuz. Yani örneğin bir işte özel hayatınızda karşıdaki insanın işte diyelim duygusal yanı daha güçlü, spiritüel yanı daha güçlü, daha eğlenceli. Fakat böyle riskleri hızlı alan, işte hesabı çok bilemeyen bir insan olması onun bir tarafının daha güçlü olduğunu gösterir ve siz bunu bir eksiklik olarak değil de Hı hı. bir tarafı da güçlü olarak tanımladığınızda aslında onu yönetebilirsiniz. Yani daha doğrusu kendinize yönetebilirsiniz. Ama kendinize benzetmeye çalışırsanız Hı ya hı. da kendinizle ilgili eksiklik kapatmaya çalışırsanız stres kaynağı işte. Yani biz karşıdakini çocuğumuz olabilir, eşimiz olabilir ya da iş arkadaşımız olabilir. Böyle baktığımızda diyoruz ki aa evet onun da o tarafı güçlü. Demek ki benim o tarafımla onunla iletişim kurarsak çok daha mutlu, çok daha keyifli, stres olacak birçok kaynağımızı da oradan yok edebiliriz. Daha mutlu, daha keyifli hale gelebiliriz. Onun için hep altın çizdiğim şey o. Kendini tanımak aslında en önemli nokta. Kendimizi gerçekten tanımak. Yani kimseye sormaya gerek yok. Tabii ki soralım. Ben özellikle hani kariyer danışmanlığı sürecinde bazı gençlere destek oluyorum. Yani Hı hı. sosyal sorumluluk anlamında. Onlara da hep şunu diyorum. Kendinizi tanıyın ama bir de çevrenizi de sorun. Hani annenize, babanıza, arkadaşınıza ya da sizi tanıyan bir öğretmeninize sorun. Sizin güçlü yanlarınız neler? Hı hı. Sizi nasıl tanımlarlar? Şimdi bizler en azından kendimizi tanıdığımız zaman, hatta yazdığımız zaman, ya Ömer kimdir? Ne özellikleri var? Ne yapar? Hangi duygu duruma ne tür tepki verir diye bir şeye yazdığım zaman aslında kendimi fotoğrafını çekebiliyorum. Birçok da eksik yanım olduğunu görebiliyorum. Şimdi bu kendi bildiğimi eşime, sevdiğime, çocuklarıma ya da iş arkadaşlarıma da paylaştığım zaman Hı hı. aslında benimle nasıl uğraşacaklarını, beni de nasıl yönetecekleri için onlara kopya vermiş oluyor. Hı hı. Dolayısıyla o kopya bana geri dönüyor mu? Evet, bana geri dönüyor işte. Bu kişiyi tanıdığım zaman benimle ilgili süreçleri de onlar yönetebildiği için aslında hayatımızı yönetebilir hale geliyoruz. Biraz daha geniş tuttum ama Hı hı. esas burada altını çizeceğimiz şey kendimizi tanımak. Hı. Tanıdıktan sonra inanın yönetmesi çok kolay oluyor. Kendimizi tanımak derken de dediğiniz gibi hani yazıya dökmek ya da çevremizdeki ben de onu söylüyorum insanlara. En çok sizin hakkınızda mesela annenize, babanıza, kardeşinize, kuzeninize deseniz işte mesela Münevver kimdir deseniz en çok söylenen şey negatif bile olsa orada sizin için bir pozitif çıkarım olabilir. Yani mesela benim çok soru sormamı e, sinir oluyorlardı. Yani sanki böyle detay arıyormuşum gibi. Ama sonradan ben koçluğu keşfettiğimde evet ya ben zaten soru sormak için doğmuşum gibi hissetmiştim yani. Hani önceleri negatif bir şeymiş gibi içim böyle şunu da sor, şunu da sor derken ama hani negatif geri bildirim aldığım için soramadığım yerlerde şimdi rahat rahat derinlemesine böyle güçlü sorular sorduğum bir mesleğim olduğu için kendimi bu alanda çok rahat hissediyorum. O yüzden gerçekten çevre sizi görebiliyor ama onu size belki negatif yansıtıyor olabilir. Oralara da dikkat etmek çok kıymetli değil mi hocam? Tabii ki ya aslında işte biraz önce bahsettiğim beyinsel yapılarla ilgili. Hı Biz şimdi ne yaptık? Diyelim ki işte beynin dördüncü kısmı çok güçlü olan bir çocuk. hı. Biz ona dedik ki matematik verelim. Yani onun matematiği zayıf. O zaman ek ders olarak matematik verelim ya da işte fizik verelim ya da İngilizce öğretelim. Ben mesela çocuklarımla ilgili konuda veliler toplantısı hiç kaçırmayan bir babaydım. E, Tüm veli toplantısında e, daha çok anneler. Bir tek ben varım ya da bir tane, bir iki tane daha erkek. Hep toplantılar şunu, boş derslerde çocukları gezdirelim.
İşte bir pilot çağıralım o konuşsun. Daha çok boş ders olsun falan. Bana nasıl kızarlardı. Derlerdi ki ya hocam sen niye öyle diyorsun? Matematikleri biraz daha güçlendirelim, İngilizceyi biraz daha... Hayır diyorum. Onları daha azaltalım, çocukları biraz daha gezdirelim falan. Hı hı. Şimdi biz ne yapıyoruz? Belki çok şahane böyle resim yapabilecek ya da müzik yapacak, sanatsal özelliği olan ya da görsel sanatlarla ilgili uğraşacak çocuğu Hı hı. zorluyoruz. Yani biz zayıflıkları tamamlamak üzere kurgulanmış bir sistemin içinden geliyoruz. Evet. Güçlüleri ön plana çıkartamıyoruz. Dolayısıyla hani işte mesela bizim meslekte de işte tıp fakültesinden arada bir doktor çıkar. Her meslek çıkar. Yani sanatçısı var, Hı ressamı var, müzik yapanı var, hakemi var, işte politikacı her şey var. Niye? Çünkü bizlere hani neyimiz güçlü diye sorulmadı. Evet. Neyimiz eksikse onu verilmeye çalışıldı ve hepimizi tek tip yapılmaya çalıştı. Ve Evet. sistem bir şekilde kendini kurtaranlar farklı alanlara gidiyor. Hı Dolayısıyla şimdiki gençlerin sizin de bahsettiğiniz gibi hangi özelliği güçlü onu bilmiyor ki. Evet. Standarda göre eksiğini tamamlamaya çalışıyor. Siz ne Evet. yaptınız? Ya ben soru soruyorum. Bu soru sormakta devamlı karşı tarafta negatif bir imaj oluşturuyor. Hı Ama hı. siz e, çok güçlü bir şey yani koç olmak için de güçlü sorular olmalı ve siz devamlı soru sormalısınız. Evet. Siz bunu yakaladınız. Bu çok güzel bir şey. Evet. Ama eminim diğer insanlar da bunu yakalar. Çünkü hayatta biz böyle bir sürecin içinden maalesef geçmiyoruz. Geçenler ya da sonradan yakalayanlar, onlar şanslı. Eminim bizden sonraki gelen nesiller de bizlerin yaptığı bu programlarla, İnşallah. yaptığımız katkılarla kendi güçlü yanlarını, kendi hani geleceğe yönelik önemli gördüğü adımları sivriltip onlara destek veren bir yapıya dönerler diye umuyorum. Hı hı. Bir de siz anlatırken şey geldi aklıma. Yani o çocuklara dediğiniz gibi fırsatlar verilmiyor. Yani bir kere bile olsun bir çocuk eline kalem alıp boyamıyorsa nereden bilecek yeteneği mi var ya da ondan hoşlanıyor mu? Ya da işte diyelim futbol oynamıyorsa ya da ne bileyim o yani o her şeyi aslında en azından bir kere deneyebiliyor olma ihtimali olsa değil mi çocukların gelişirken en azından sevip sevmediğini, hoşlanıp hoşlanmadığını, yeteneği olup olmadığını görebilir. O yüzden Kesinlikle. yani bunlar nasıl arttırılır bilmiyorum ben de ama denemek çok kıymetli. Ya şöyle aslında hani mutlaka her ülkenin kendine ait eğitim sistemi var, ki farklı eksiklikler var ama ebeveyn olmak Hı hı, ve kendi adımıza bunları görebilmek, takip edebilmek aslında bizim elimizde. Yani özellikle babalar, yani anneler tabii ki çocukların özellikle öz bakımı ile ilgili, sağlıkları ile ilgili, güvenlikle ilgili çok daha hassaslar. Fakat babalar birazcık daha dışarıdan bakabilme yetisine sahipler. hı Onun hı, için mesela ben işte konuştuğum zamanlara hep şey diyorum. Yani birazcık daha çocuğun kaytarıyorsa mutlu ol. İşte ne bileyim dersi zayıf geliyorsa bundan iyi bir şey çıkarmaya çalış. hı hı. Okuldan kaçıyorsa bu çok kötü bir şey değil. Hani böyle disiplini birazcık babalar tarafından boşaltılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ya çocuk bir şey veriyor, bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani kaçıyor, gitmiyor, zayıf alıyor. Hani bir şey yapıyor Orada bir o. şey var. Yani Evet, oraya baba bakmak baba lazım. anne disiplini belki onu korumak istiyor ama baba bir fark etmeli. Ya bu çocuk bir şey yapıyor. Yani ya gidiyor futbol oynuyor Hı ya da okuldan kaçıyor, ne bileyim sinemaya gidiyor. hı, Duvarları boyuyor. Bir şey yapıyor. Yaramazlık yapıyor. Kötü bir şey yapıyor sözde. Ama orada işaretler var işte. O işaretleri doğru algılayabilirsek ebeveynler olarak işte sizin dediğiniz gibi işte onları tattırabilirsek bu hı e, hı, hayata dair şeyleri içerisinden gerçekten onlara uygun e, meslekler çıkabilir. hı Zevk aldıkları şeyler ortaya çıkabilir. Zaten hayatta da öyle değil mi? Eğer işinizi mesela seviyorsanız gerçekten hı, stres yaşamıyorsunuz. Yani stres yaşıyorsunuz tabii ki ama yönetebiliyorsunuz. hı hı, Ama işinizi sevmiyorsunuz. İşte o zaman her anınız stres. Her anınız. Belki çok iyi para kazanıyor olabilirsiniz. Ya da harika işler, harika işte alanlar, meslekler, titreler falan vardır ama mutsuzsunuz. Niye? İşte sevmediğiniz işi yaptığınız için. Aslında ana nokta o. Dolayısıyla biz kendimizi tanıdığımızda işte bu alanlara da yoğunlaştığımızda, kendimizi yönettiğimizde hı. doğru işleri de buluruz. İşte stresimizi de bu şekilde yönetiriz diye düşünüyorum. Çok güzel böyle altı çizili şeyler söylüyorsunuz. Mesela işte o
mutlu olduğumuz alan dediğimiz yer belki de kendimizi rahat hissettiğimiz yer. Onu kastediyorsunuz. O yüzden insanlar belki de o noktalara baksın. Ben ne yaparken mutlu oluyorum kendimi ya da işte stresten kaçtığımda ne yaparken buluyorum. Neyin içinde mutlu hissediyorum. Mesela birçok insanda da bu artık hani bir bıkkınlık, hiçbir şey için el kol kalkmıyor. Böyle bir umutsuzluk, ümitsizlik gibi durumlar var ya. O yüzden de aslında insanın bu kendini tanıması dediğiniz şey çok kıymetli. Çünkü tam stres var hayatta ama benim nefes alabildiğim bir yer var ve ben onu biliyorum. Oraya gidebilirim, o adreste kendimi iyi hissedebilirim diyebilmesi de çok kıymetli. Peki bu mesela stres yaratan şeyleri siz hani bu duygularımızı yönetmek dediniz ya, o yönetmekteki kastınız kaçmak falan değil herhalde, değil mi? Kesinlikle. Yani yönetmek dediğimiz şey şu. Aslında biraz öncesinde bahsettiğiniz gibi bir iştesiniz ya da bir aile ortamındasınız ya da işte bir sosyal ortamdasınız. Stresi yaratan şeyler siz kendinizi bilirsiniz. Yani kendinizi tanırsınız ve hangi konular sizi strese yaratıyor. Örneğin işte diyelim ki siz sabahları erken kalkamayan bir insansınız. Hı hı, Ve sabah erken kalktığınızda kendinizi mutsuz ve stresli hissediyorsanız bunu bilirsiniz yani. hı Ama sizin işiniz ya da imkanınız sabah erken kalkmaksa hı, hı siz bu stresi yaşayacaksınız. Ya bunu değiştireceksiniz, yani ya sabah kalkmak yerine başka bir iş yapacaksınız ya da bu kalktığınız anda bunu bir şekilde yöneteceksiniz. Şimdi bunun farkına varmadığınızda devamlı aynı iş yerine gidip aynı insanlarla çatışıp aynı şekilde stres yaşadığınızda bir kere erken öleceksiniz, yani bunun başka alternatifi yok. Bir şekilde bu stres sizi öldürecek. O zaman bir şekilde şapkanızı önünüze koyup kendinizi tanıyıp neyin sizi stres yarattığını farkına varmanız lazım. hı, hı Bu eğer aile ise, ilişkilerinse, eşinse, çocuklarınsa onlarla da aynı durumu paylaşabilirsiniz. Belki karşı tarafa da siz stres yaratıyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. hı, Sadece kendinizi düşünüyorsunuz ama aynı şeyi eşinize de, çocuklarınıza da ya da iş arkadaşlarınıza da yaşatıyorsunuz. hı, İşte kendinizi tanıma süreci aslında en önemli adım. Bunu tanıdığınız andan itibaren hı, karşı tarafı da tanımaya başlıyorsunuz. Belki siz onlar için bir stres kaynağı. Yani belki siz gittiğin zaman onlar çok mutlu oluyor. Evden çıktığınızda belki onların stresi azalıyor. O zaman sizin stres kaynağınız, bilin ki çevrenizin de bir stres kaynağı. Yani siz stres kaynağı olabilirsiniz. Onun için bizim hayatımızı yönetebilmek adına kendimizin farkına varıp kendi önemli özelliklerimizi ya da işte bir önce bahsettiğim sabah geç kalkma, erken kalkma, yapısal bazı şeyler, hı, işte ne bileyim sesle duyarlılıkla ilgili kısımlar olabilir ya da işte ne bileyim görselliklerle ilgili sıkıntılar olabilir, başka problemleriniz olabilir. Bunu tanımladığınızda aslında çevrenizi de bunu açıklamak çok kolay hale geliyor. Belki bir adım atmak, yani bugün bizim bu konuştuğumuz konuyu belki eşiyle stres yaşayan bir hanımefendi ya da bir beyefendi bunu konuşacak. Yani kendini tanıyacak. Ya ben niye buyum diyecek evet. ve eşiyle konuştuğunda yıllardır yaşadıkları o stresin ne kadar kolay yönetilebilir bir şey olduğunu belki de farkına varabilecektir. Aslında bu benim bahsetmek istediğim şey çok büyük bir şey değil. Bunun için Hı hı, işte ne bileyim doktorlara gitmemize ya da çok şey okumamıza gerek yok. Kendimize bakacağız. hı hı, Yani içimize bakacağız. Ben kimim diye sorusunu soracağız. hı hı, Ben nerede ne yapıyorum sorusunu soracağız. hı hı. Kendimizi tanıdığımızda aslında ipin ucu böyle kolay bir şekilde sökülüp gelecektir diye düşünüyorum. Siz böyle konuşurken verdiğiniz örnekler hep bende bir şeyler canlandırıyor. Ben Kanada'ya ilk geldiğimde bir ev arkadaşıyla kalmak durumunda kalmıştım. Kirayı tek başına ödeyemediğim için. Ve sabah böyle uyanıp işte günaydın falan deyip böyle güler yüzlü hep konuştuğumda o da bana diyor ki yani sabah sabah niye bu kadar mutlusun? Niye böyle gülüyorsun? Ben de sen sabah sabah niye bu kadar sinirlisin diye tabii önce bir tartıştık, bu kadar güzel konuşmadık. Sonra oturduk ama düşündük yani ben gerçekten niye böyle gülüyorum sabahları? Sonra hani dediniz ya bazen de kopyalıyorsunuz. Bizim evde öyleydi çünkü. Hani herkes kalkar yüzünü yıkar birbirine güler yüzle günaydın der, sonra kahvaltı hazırlanır oturur hep beraber yenilir içilir. İşte ama o da düşündü evet bizde öyle değildi, benim babam çok sinirliydi yani böyle sabah evde toz toz gezen bir adam vardı. O da onu kopyaladığını fark etti. Yani çok güzel bir şey söylüyorsunuz gerçekten.
Belki Kesinlikle. de birinden o negatifi kopyaladınız ve şimdi siz onu fark edip değiştirebilirsiniz. Mesela ben de bilinçsiz almışım onu. Ama fark ettiğimde daha da sevinip o gülümsemeye tutunmuştum ya da o mutluluğa tutunmuştum. Kendimin olmayan bir şey, okey, ama bana kopyalanan güzel bir şeydi. O da kendine kopyalanenin kötü olduğunu fark edip kendini değiştirmeye çalışmıştı. Yani buralar gerçekten kıymetli. Ben şimdi bu duruma niye sinirleniyorum? Belki de birinin kopyalısıyım şu an. Aslında öyle hissetmek istemesem hissetmem de belki yani. Aynen. Aslında hayatımızın tamamını şöyle bir hani bir günümüzü böyle bir gözden geçirdiğimizde bunların birçok nedenini kendimize uymayan durumlar ya da kişilerin üzerimizde yarattığı stresle ilgili olduğunu görüyoruz. Her alanda. Çünkü bizim bir doğrumuz var. Bu doğrumuzu görmüşüz. Doğru olduğunu zannetmişiz. İşte ailemizden almışız, öğretmenimiz anlatmış. Bu doğru. İşte sabah erken kalkılır sizin gibi. Ben de öyleyim mesela. Sabah çok erken kalkarım. Neşeliyim yani. Niye öyle bilmiyorum ama neşeliyim. Yani geç kalkmak bana çok anlamsız gelir. Yani hayatı kaçırdığımı düşünürüm. Ama bu bence benim normal. Yani dünyanın normali değil yani. İşte bunu anlayabilmemiz lazım. Dolayısıyla doğru olan buysa, tüm dünyada böyle olmalıysa, geç kalkan kişi yanlış yapıyordur o zaman. Hep öyle düşünürüz. Dolayısıyla biz aslında kendimize uydurmaya çalışıyoruz ya insan. Evet. Belki buradan vazgeçerek birçok konuyu çözebileceğimizi göreceğiz. Çünkü biz istiyoruz ki doğrulara yaklaştıkça insanlar o zaman benim stresim azalır. Hayır, öyle bir şey yok. Biz kendimizi tanıdıkça, karşı tarafı da tanıdıkça biz bu stresi yenebileceğiz. Bunu bir şekilde unutmamamız lazım. Kendimizi tanıyacağız, karşı tarafı tanıyacağız ve bu stresi böyle yöneteceğiz. Aslında hani stresi yönetebilme dediğimiz şey hani hormonlarla da ilgili bir şey. Yani işte niye yönetelim? Çünkü gerçekten öldürüyor bizi. Fark etmiyoruz. Şimdi o kadar konu var ki mesela obeziteyle ilgili ya da işte şişmanlıkla ilgili, zayıflamayla ilgili sorular soruyorlar. Diyorum ki yani bunu yemediğinde ne hissedersin? Çok kötü hissederim, sinirli. Ya inan şişman kal. Ya stresli olma diyoruz biz. Yani kilo çok önemli değil. Yeter ki stresli olma. Niye? Çünkü gerçekten çok hemen hemen tüm hastalıkların ana temeli stres. Hangi konuya girersek girelim, Hı hı. çağımızda gördüğüm en büyük sıkıntılı durumlar artık hani immün süpresif, işte en son korona geçirdik. Gerçekten sıkıntılı, stresli insanların ya immün sistemi bile zayıflıyor. Dolayısıyla hani mikroplara karşı e, Korumamız vücudu azalıyor. savunmasız hale geliyor. Hı Aklınıza gelebilecek tüm hastalıklarda bu var. Dolayısıyla kendimizi seviyorsak, hı. Hı. sağlığımızı seviyorsak, daha sağlıklı bir şekilde yaşamak istiyorsak da stresimizi yönetmemiz lazım. Yani sadece mutlu olmak için ya da karşı tarafımızı kırmak için değil. Bencil olalım. Kendimizi seviyorsak o Hı. zaman stresimizi yönetmemiz lazım. Çok güzel bir atasözümüz var ya, çok kullanıyorum ben: keskin sirke küpüne zarar. O keskin İşte bu. sirke dediğimiz şey aslında stres. Ve de kendimizi fark edip evet, oralarda iyileştirmeyi nasıl yapıyorsak onu yapmak lazım. Hani bazısı da diyor ya, çok sinirli oluyorum kahve içene kadar. O zaman hemen elini uzattığın yerde kahve makinen olsun ya da kahven olsun, onu iç. Ve o stresi dediğiniz gibi azalt, ya da sizi mutlu eden şeyler neyse onlara yönelmeye çalış. Ama dediğiniz gibi bunun da tek yolu var: kendinizi tanımaktan geçiyor. Çok Kesinlikle. teşekkür ederim. Çok güzel konuştuk. Eklemek istedikleriniz varsa son cümlelerinizi de alayım bugünlük. Bu kadar olsun. Ben şöyle çok teşekkür ederim. Çok güzeldi. Belki bir zaman çevresel faktörleri de yani hani Hı daha çok insanlar hani konuşuyor meditasyon gibi hı. içe dönüş gerçekten bunların da etkili olduğunu düşünüyorum yani. Mutlaka çevresel etkinleri de azaltmamız lazım ama ben hani içsel etkenlerin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum ve bizi dinleyicilerin tamamına söylediğim şey o. Ne olur o kendinize sormaktan korktuğunuz soruyu kendinize lütfen sorun. Aa, çok güzel oldu. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konuydu. Ben teşekkür Ee, ediyorum. Tekrar inşallah gelirsiniz ve dediğiniz gibi o konuları da inşallah. konuşmuş oluruz. İnşallah. Bugünlük de bu kadar olsun o zaman bizden. Şimdilik herkese hoşça kalın Kesinlikle. diyoruz. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Sağ olun.